Rengi kıpkırmızı, mis kokulu, tadı lezzetli, kış aylarında kahvaltılarda, yemeklerde kullandığımız domates kurusu yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım bugün. Bu arada herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. İster etli armut biçimi domates ya da ince kabuklu küçük boy köy domatesi kullanabilirsiniz. Ben her ikisinden de yapıyorum. Burada 10 kilogram ince kabuklu tarla köy domatesi var. Küçük boy ve bunları ben tertemiz birkaç su yıkadım. Ezik domatesleri bir kenara ayırdım. Sert ve kırmızı olanları da güzelce kuruladım. Bu sene Kiraz'da yıllar önce öğretmenlik yaptığım ve aynı sitede oturduğum komşularımın tarifi üzerine yapıyorum. Buradan onlara sevgilerimi gönderiyorum. Ayşe ablacığım, senin tarifinin üzerine yapıyorum. Beyaz kısımlarını çıkardım. Yanlamasına kesiyorum ve 3'e 4'e bölüyorum. Tabii ki direkt yukarıdaki gösterdiğim şekilde 4'e de bölebilirsiniz. Ama ben genellikle hep yanlamasına kestim. Taban kısmındaki zarı da aldım daha iyi kurusun diye. Gördüğünüz şekilde beyaz kısmını çıkardım. 1,5 santim kalınlığında 3'e 4'e kestim. Alt kısmı da kestim. Hava alsın diyerekten. Ve tamamını kestikten sonra 5 kilogram her bir leğene yerleştirdim. Bir avuç tuz, 2 çorba kaşığı gelmekte. 5 kilogramlık domates dilimlerine 2 avuç kaya tuzu ilave ettim iri. Altına bir çorba kasesi yerleştirdim ve domatesleri bir yere topladım sularını bırakması için. Diğer leğendekini de aynı şekilde uyguladım. Bu şekilde bir gece bekleterek sarı sularını salmalarını sağladım. Sarı sularını bırakıp bu şekilde kurutursak daha kırmızı ve daha lezzetli olduğunu söylediler komşularım. Bu sene ilk defa bu şekilde deniyorum ve ertesi gün gerçekten sularını görmektesiniz. Bunları ayırdım, aldım. Evet, terasımı tertemiz yıkadım önce. Bu terasta neler yapmıyorum ki? Pestil, domates kurutma, salça yapımı, meyve kurutma, hepsinin yapımı kanalımda var. Açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum. Manav kasalarının üzerine güzelce mutfakta kullandığım tülbentleri serdim. Çok hafif bu tülbentlere tuz, iri kaya tuzu serptikten sonra bir gece sularını salan domatesleri bu şekilde serdim. Ama muhakkak hava durumuna bakın, bol güneş alsın. Çok hafif de tekrar üzerlerine tuz serptim. Ona dikkat edelim, fazla tuzlu olmasın. Ertesi gün yönlerini değiştirdim. Geceleri çiğ yağma ihtimaline karşı üzerini örtünüz, küflenebilir, beyazlık yapabilir. Bunlar da benim incir pestili, erik pestili, cipsler. Bunların hepsinin yapımı kanalımda var. Biber salçası. Evet, domateslerim her gün yönlerini değiştiriyorum ve güzelce kurumaya başladılar. Yemeklerde, kuru fasulyede, kahvaltıda rahatlıkla kullanılabilir. Benim domatesler 5 günde kurudu. Hava durumuna göre değişebilir tabii ki bu süre. 10 kilogram domatesten 750 gram kuru domates çıktı. Ve bunları tertemiz tuzu gidinceye kadar, kiri gidinceye kadar yıkadım. Ve suda birkaç saat beklettim. Kaynamış suda da bekletebilirsiniz. Ben sadece normal suda beklettim. Sizler bu şekilde tamamını yıkayıp soslamayın. Ben 3 aileye paylaştıracak olduğum için bu şekilde tamamını yıkadım.
buzdolabı poşetlerine kaldırıp buzlukta saklayabilirsiniz. Yemeklerde kullanacağınız zaman ya da kahvaltılar için biraz çıkarabilirsiniz. Güzelce suda bekleyen, yıkanıp tozları giden domatesleri sıktım. Yumuşadılar ve süzgüye aldım. Burada baharatlar var. Kimyon, karabiber, nane, zeytinyağı, pul biber, kekik ve zerdeçal, 5-6 diş sarımsak ve domates kurularım. Güzelce yumuşadılar. Çatala gelecek şekilde her bir domates dilimini 4'e böldüm. Küçükleri de 2'ye kestim. Tamamını dilimledim. Tamamını dilimledim. 750 gram domates kurusuna 5-6 diş sarımsak ezdim. 1 tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı nane, kuru nane, 1,5 tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı pul biber, yine yarım tatlı kaşığı zerdeçal ilave ettim ve bunları güzelce karıştırdım. Zeytinyağını da göz kararı ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Ceviz kıyılıp ilave edilebilir. Evde ceviz yoktu fakat İzmir Kemeraltı değirmenden aldığım kabak çekirdeği içini ilave ettim birkaç kaşık. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten güzel oldu. Tamamını karıştırıp güzelce büyükçe bir kaba aldım kavanoza. Daha sonra büyük oğluma, küçük oğluma ve eve pay edeceğim. Muhakkak buzdolabında saklayınız kokma, ekşime olmaması için. Biraz da sunum tabağına aldım. Bol zeytinyağına banıp ekmekle yemesi ne kadar güzel olur. Tabii ki gluten zararlı. Tadına da baktım. Gerçekten nefis olmuş. Sizler büyük kavanozlarda değil, küçük kavanozlarda yiyeceğiniz kadar hazırlayıp buzdolabında saklayınız. Geri kalan domates kurularını buzdolabı poşetlerine yerleştirip ya buzlukta ya da derin dondurucuda saklayınız. Ben her sene derin dondurucuda saklayıp yiyeceğim kadar çıkarıyorum. Aslında kanalımda daha önce domates kurusu nasıl yapılır anlatmıştım. Onu da şu şekilde uyguladım. Etli armut biçimi domateslerin beyaz kısımlarını çıkarıp ya 4'e ya da yanlamasına 3'e 4'e böldüm. Direkt manav kasalarının üzerine yerleştirip üzerlerine kaya tuzu serptim. Bu şekilde sularının salmasını sağladım. Bir gece leğenlerde tuz içerisinde bekletip sularını saldırmadan hemen direkt serdim. Ertesi gün de çevirdim. Tekrar üzerlerine tuz serptim. 4-5 günde hava şartlarına göre bu şekilde kurumaktalar. 1-2 gün sonra bunları da toplayacağım. Evet, bugünkü anlattığım bu videoyu umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum.